Merhabalar, üniversite hazırlık sürecimde faydalanacağınızı düşündüğüm birkaç video ile karşınızdayım. En baştan başlayalım istedim. Sizden ricam ders sırasında not tutmanız ve vereceğim ödevleri yapmanız var ardından onların çözümlerinin kontrollerini yapmanız. Fizik bilimine giriş konusuyla başlangıç yapmış oldum ve fiziğin alt dalları ile ilgili bir tane tablo hazırladım. Ve daha sonrasında temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler konularına değineceğim. Temel büyüklükleri kısaca kodlamak için bunların baş harflerinden kısa muz şeklinde ifade edebilirsiniz. Ve türetilmiş büyüklüklerden de birkaç örnek verecek olursam aslında ikisinin arasındaki fark bariz olarak anlaşılmış olacak. Basınç, iş, güç, hacim, direnç, hız gibi örnekler verebiliriz. Fark ederseniz buradaki herhangi bir büyüklüğün birim sembolleri içerisinde fark edecek olursunuz ki birkaç tane terim var. O nedenle biz bu büyüklükleri türetilmiş büyüklükler yani temel büyüklükler vasıtasıyla veya farklı bir terimler vasıtasıyla türetilmiş büyüklükler ismini veriyoruz. Daha sonrasında değineceğimiz konu ise skaler ve vektörel kavramları. Skaler neydi? Sayı ve birimden oluşurken vektörel büyüklük, birim artı yön olarak ifade ediliyordu. Ki bariz olarak ayırt edici özelliği ise vektörlerin yönüne sahip olmasıydı. Skalerde baktığımızda biz örnek olarak zaman, sıcaklık, kütle, sürat, basınç örneklerini veriyorken vektörelde kuvvet, hız, yer değiştirme, ivme, ağırlık örneklerini veriyorduk. Bir vektörel ifadeyi belirtecek olurken ne yapıyoruz? Onun sembolünün üzerine vektör ifadesini koyuyorduk. Örneğin kuvvet F'ti ve üstüne bir vektör ifadesi koydum. Hız da aynı şekilde V'ydi. Üzerine vektör ifadesi. Yer değiştirme neydi? Delta X'ti. Üzerine de vektör ifadesi koydum. İvmeye de aynı şekilde bir vektör ifadesi, ağırlıkta vektör ifadesi. Yani bir birimin veya sembolün, bir büyüklüğün bizler vektör olduğunu fark edebilmek için ne yapıyorduk? Yönünün olması bizim için yeterliydi ve üzerinde eğer bir vektör işareti varsa biz o büyüklüğün vektörel bir ifade olduğunu anlıyoruz. Burada bahsini geçmek istediğim iki tane çok karıştırılan terim var. Bir tanesi sürat, diğeri de hız. Onları ayrıyeten ele alalım. Evet, bu konuyu anlatırken şu şekilde örneklendireyim. Sürat ve hızdan önce bahsini geçeceğimiz şey alınan yol ve yer değiştirme. Şimdi şöyle bir araç düşünün ve bu araç geliyor ve şu noktada duruyor. Bu aracın bu izlediği yola yani şu noktaya gelip daha sonra şuraya geldiği
bu toplam yola biz alınan yol diyoruz. Burası da 500 metre olsun. Ama burası A noktası iken araç B noktasındaki konumda durduysa bu ikisinin arasındaki farka da, bu iki konum arasındaki farka da yer değiştirme diyoruz. O da 50 metre olsun. Şimdi sürat, bir başlık atalım. Alınan yol bölü zamanken hız yer değiştirme bölü zaman. Biz burada alınan yolu kaç olarak gördük? 500 metre. Ve bu hareketi 10 saniyede yapıyor olsam 50 metre bölü saniye sürati olmuş oldu. Yer değiştirmesine baktığımızda da buraya 50 metrede bir yer değiştirmesi varsa yine 10 saniyede gerçekleştiriyorsam 5 metre bölü saniyede bu aracımızın hızı olmuş oldu. Biz sürat ifadesini genelde araçlarda kullanırız ve araçların sürati şeklinde ifadelere yer veririz. Daha bahsetmek istediğim şey şu, yer değiştirme üzerindeki şu delta kavramını biraz açalım. Yer değiştirme delta x. Bu delta ifadesi ne anlama geliyor? Delta ifadesi aslında son eksi ilk demek. Onu da örneklendirecek olursam. Eğer bu ifade ki aynı zamanda değişim anlamına da geliyor. X'in önüne gelirse son konum eksi ilk konum. Burada görecek olursanız buradaki bu aracın ilk konumuyken B noktası onun son konumu oldu. Son konum eksi ilk konum. Eğer bu delta ifadesi hızın önüne gelirse o da benzer şekilde son hız eksi ilk hız gibi anlamlara yol açıyor. Yani soru içerisinde zaten bu bariz olarak görülecek. Bu şekildeki formülü uygulayabilirsiniz. Daha sonrasında bahsetmek istediğim şey vektörler konusu. Vektörlere kısaca bir giriş yapalım. Vektör nedir? Vektör yön, doğrultu ve büyüklüğe sahip olan doğru parçaları gibi düşünebilirsiniz. Ama şekil olarak ışına benzeyecektir. Şimdi buradaki büyüklükten kastımız aslında o vektörün aynı zamanda şiddeti olarak da nitelendirilebiliyor. İkisi de aynı anlamlara geliyor. Yön ve doğrultuyu da anlatacak olursam, şöyle bir doğrultu düşünün ki sizler bu doğrultunun x ekseni doğrultusu olduğunu biliyorsunuz yatayda olduğu için. Ve burada bir başlangıç noktası ve bitiş noktasına sahip bir vektör çizecek olursam, burası başlangıç noktası, A noktası, burası da bitiş noktası. Bu da B noktası olsun. Bu vektörümüzün doğrultusunun x doğrultusu olduğunu söyleriz. Çünkü x ekseni üzerinde dedik. Aynı şekilde yönünün ise bu defa sağ taraf
neydi bizim her zaman koordinat sistemlerinde pozitif olarak nitelendirdiğimiz artı x yönüyken sol tarafta negatif olarak nitelendirdiğimiz eksi x yönüydü. O yüzden yönüne de artı x yönü olarak ifade ediyoruz. Peki vektörler nasıl gösterilir? Atıyorum bu A ve B'yi biz nokta olarak ifade etmişken ben burada bir tane daha vektör çizsem ve bu vektörüme K vektörü diyecek olursam ben bu vektörün üzerine bu vektör işaretini koyunca da bu K'nın ben vektör olduğunu anlayabiliyorum. Eğer bu vektörün eğer şiddetinden bahsedecek olursam yani aynı zamanda büyüklüğünden bahsedecek olursam o zaman da şu noktaları daha da yakınlaştıralım. Fark edersiniz ki burası 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ben bu vektörün büyüklüğünü aslında 5 birimmiş olarak ifade ederim. Yani bu vektörün adı da m vektörü olsun. Ve ben m vektörümü 5 birim olarak da yazabilirim. Ya da ki en fazla karşımıza çıkan kavramı mutlak değer içerisinde gösterimidir. Bu şekilde 5 birim olarak söyleyebiliriz. Peki benim vektörüm koordinat sistemi üzerindeyse onu da çizelim. Koordinat düzlemi üzerinde şu noktaya sahip diyelim. Burayı da fark edecek olursanız 3'e 5 noktası. O zaman benim vektörümü çizecek olursam vektörüm şu şekilde ifade edilebilir. Ve bu vektörümüzü de atıyorum A vektörü diyelim. Koordinat düzlemi üzerinde x ve y olarak yazıldığını biliyoruz. Yani en başta x'in yazıldığını biliyoruz. O zaman ben vektörüme 3'e 5 vektörü diyorum. Burası pozitif bölge. Buranın negatif bölge olduğunu biliyorsunuz. Onu da gösterecek olursam burası gene aynı şekilde eksi 3'lük bir ifade. Şurası da eksi 3'lük bir ifade olsun. Vektörümü bu şekilde çiziyorum. Şu noktanın orijin noktası olduğunu düşünelim. İşte bu noktanın zaten orijin olduğunu biliyoruz. Buradaki vektörümüzü de B vektörü olarak ifade edersek eksi 3'e eksi 3 olarak nitelendirebiliriz. Evet. Diğer videoda vektörlerin bileşke vektörleri ve toplama çıkarma işlemleri üzerinde duracağız.